Harika bir proje hazırladık. Kına gecelerine özel. Hem gelin arkadaşları için hem de gelinimiz için güzel bir kına seti hazırladık. Bu şekilde bilekliklerimiz var. Şimdi bu bilekliklerin yapılışını göstereceğiz. Ve aynı zamanda gelinimiz için böyle harika bir kasnağımız var. Tabii bu kasnakla bilekliklerin yanında güzel bir de lavanta kesesi var. Şimdi bu çalışmaların nasıl yapıldığına geçelim. Malzeme listesiyle başlayalım. Kasnağımızın, bilekliğimizin ve lavanta keselerimizin yapılışı için önce malzeme listesiyle başlamak istiyorum. Böyle viskon, pamuklu bir kumaşımız var. Bu kumaşın renkleri var. İstediğiniz kumaşlardan, renklerden seçebilirsiniz. Bir kasnak için fuşya kullandık. Lavanta keseleri için, bileklikler için farklı renklerde kumaşlar aldık. Bu şekilde pullar var. Düz pullar da seçebilirsiniz. Burada çevremde yoktu. Ben böyle pul vardı. Onu kullandım. Aldım. Böyle boncuk pullarımız var. Boru pullar, boru boncuklar var. Onları kullanacağız süslemek için. Yine kumaşlarımıza uygun ipliklerimiz var. Şu şekilde zillerimiz var. Bu ziller biraz küçük, biraz daha büyük zil seçebilirsiniz. Daha çok ses çıkartmasını istiyorsanız, özellikle bilekliklerde. Böyle bileğimize geçmesi için ahşap halkalar var. Bunlar amigurumi'de çıngırak olarak da kullanılıyor. Ben hemen çapından size bahsedeyim. Şöyle 10 milim falan alabilirsiniz. Çapını 10 santim olarak alabilirsiniz. Bileğinize sığsın. Şöyle. Bunu çünkü etrafına kumaşla saracağız. Yine iğnemiz var. Renkli incilerimiz var. Gold renklerinde. Biz hep gold kullandık. Yine hasır ipimiz var. Şöyle ben zilleri geçirdim. Bunlar biraz daha büyük. 16 tane zil geçirdim. Hasır ipimiz var. Belli bir uzunlukta kasnağın çevresini saracak kadar. Bir de kasnağımız var. Vidalı kasnaklar da kullanabilirsiniz. Ben düz kasnak tercih ettim. Bunun hemen size çapını söyleyeyim. 29 santim. Yani 30 santimlik olanları da var. 29 benim için yeterli geldi. Onu aldım. Ayrıca makasımız var. Sıcak silikonumuz var. Bileklikleri sarmak için kullanacağız. Malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi kasnağın yapılışıyla başlayalım. Kasnağın yapılışı için dış çemberini saracak şekilde şöyle belli bir uzunlukta, ölçmedim yani, rastgele bir hasır ip kesiyoruz. Daha sonra bu hasır ipe zillerimizi takıyoruz. Yani istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Ben 16 tane zil kullandım. Şöyle. Şimdi iç çemberimizi çıkardık. Dış çemberimize şöyle bir uzunluk bırakarak sarıyorum. Kasnağı, hasır ipi sarıyorum. Böyle dışında kalacak şeylerimiz. Zillerimiz. Şöyle sardım. Bir tane daha doladım. İkinci de bir zil daha geçirdim. Biraz delikler küçük olduğu için zor ilerliyor. Şimdi bu şekilde saralım. Zilleri bu şekilde sardık. Şu kısma ben bir şöyle düğüm attım, sonra sıcak silikonla yapıştırdım. Şöyle bakın, tüm etrafına zille çevirdim. 16 tane falan vardı. Şimdi kumaşımızı geçirelim. Küçük kasnağı alta koyuyorum. Kumaşımı alıp şöyle en güzel desenlerin olduğu kısımdan şöyle yerleştiriyorum. Bu kısım karışık, şöyle yapalım. Şöyle yerleştirdim. Şu ipi şuradan alalım. Kumaşı yerleştirdim. Ve dış kasnağı alıp böyle düzgün bir şekilde
gelerek yerleştirelim. Bayağı gergin oldu. Şöyle kontrol edelim. İp sardığımız için ip tuttu kasnağı. Normalde ilk denediğimde kasnağı ipi sarmadan önce denediğimde bayağı bol oluyordu. Denedim, oldu. Şimdi şöyle yapalım ve şuradan fazla kumaşları keselim. Ben biraz şöyle kesip şuraya yapıştırmayı düşünüyorum. Çünkü bu viskon olduğu için kenarından kumaşlar atabilir. Şimdi kesiyorum. Bu şekilde bırakanlar da var. Tam şöyle dibinden kesip ben şöyle yapıştıracağım. Biraz yamuk oldu, çok düzgün kesemedim. Sonra düzeltiriz. Şöyle sadece kenarlarından kesiyorum. Kumaşımı aldım. Bakın arkası böyle. Bu kısımları yapıştıracağım. Şöyle. İsterseniz sıfır kesebilirsiniz. Sıra geldi bu iç kısımları süslemeye. Şöyle alıyorum. İpimi, aynı renkte ipimi düğümledim. Mesela şu çiçeği şöyle geçiriyorum. İç kısma isterseniz yine ziller dikebilirsiniz ama bence gerek yok. Hani ziliniz büyük bulamazsınız, yetersiz gelir mesela. Bir tane boru boncuk takıyorum. Takamadım. Pardon, önce pul takacağım. Sonra boru boncuk takacağım. Şöyle dikeceğim. Aynı yanından bir daha batıyorum. Pul takıyorum. Boru boncuk takıyorum. Dolandı. Yine aynı yerden batıp dikiyorum. Bu şekilde etrafına döneceğim. Bu gülü süsleyebilirsiniz. Küçük çiçeği süsleyebilirsiniz. Burada bu çiçeği süsleyebilirsiniz. Böyle süslemeler yapalım. Kasnağımız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kasnağı tamamladık. Etrafına ziller takmıştık. Şu kısımları da boncuk ve pullarla süsledik. Çiçeğinizin şekline göre süsleme yapabilirsiniz. Buraya zil taktım. Buraya pullarla, boncuklarla yine gülün üstüne bu şekilde. Bu mavi çiçek, mavi, ortası mavi olan çiçeğin üzerine de inciler diktim. Şu küçük çiçeği de sadece şöyle bir boru boncuk. Kasnak tamam. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bilekliklerimiz var. Bunları gelinin arkadaşlarına veriyoruz. İster bu şekilde sallayabilirler ellerinde. İsterlerse bileklerinde sallayabilirler. Kişi başı bir tane olarak düşündük biz. Bu işte dediğim gibi ziller küçük olduğu için, büyük bulamadığım için şöyle göstereyim. Birkaç tane zili bir arada diktim. Yine böyle yanına pullar, boncuklar diktim. Şimdi bunun nasıl yapıldığına geçelim.
Şöyle. Şimdi şöyle bir amigurumilerde çok kullanılan bir yine makromelerde de kullanılan bir ahşap halkamız var. 10 santim, 11 santim falan böyle bileğe sığıyor. Bunun için yine kumaşlarımızdan yani 5 santim şöyle 4-5 santim genişliğinde rastgele bir uzunlukta bir parça kestim. Tabii kısa kesmiyoruz. Yani bileğimizi saracak. Bilekliğimizi saracak. Şimdi bunu silikonla şu şekilde yapıştırıyorum bir. Tabii silikonumuz ısınmamış henüz. Biraz bekleyelim. Buraya silikonla şu baş kısmı yapıştırdıktan sonra sarıyorum. Tabii şu kenarlarını kıvırarak sarıyorum içe doğru. Sarıp bilekliği tamamlıyorum. Yine üstüne ziller, pullar, boncuklarla süslüyorum. O kısmı ben göstermeyeceğim ama nasıl sardığımı göstereceğim. Şöyle renk renk yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Zilleri büyük seçtiğiniz zaman bileklikte daha çok ses çıkartıyor ve daha güzel oluyor. Şöyle iç kısmına biraz silikon yapıştırıyorum. Ve kumaşımı şöyle katlayıp şu şekilde katlayıp şöyle bu kısma yapıştırıyorum. Şöyle. Şimdi kenarından kıvırarak şöyle sarıyorum. Kolay bir proje ama çok güzel oluyor bittiğinde. Yani satış yapıyorsanız böyle bir kına gecesi setiyle, gelin setiyle satış yapabilirsiniz veya arkadaşlarınıza, akrabalarınıza hediye edebilirsiniz. Ben bunu hediye olarak yapıyorum. Şöyle kenarlarını kıvırmayalım. Kenarlarını kıvırmamızın nedeni bu kenarından ipler çıkmasın ve çirkin bir görüntü olmasın. Sardıktan sonra yine iç kısımdan silikonla yapıştıracağım. Üzerine pullar dikeceğim. Bu kumaşlar çok güzel. Bu kumaşları mesela kendinize bir şeyler dikmek için de kullanabilirsiniz. Pantolon dikebilirsiniz, yazlık pantolon. Pamuklu olduğu için çok rahat olacaktır. Elbise dikebilirsiniz, gömlek dikebilirsiniz. Şimdi sarıyorum. Kenarı kıvırmak biraz. Ben kıvırdıkça kumaş açılıyor. Şöyle. Fazla kıvırdık. Hatta kalın olsun isterseniz şöyle iki tanesini birleştirip de sarabilirsiniz. Ben gerek görmedim. Böyle hiç boşluk, ahşap görünmeyecek şekilde sarıyoruz. Şimdi yapıştırdım. Dediğim gibi silikonla pek şey yapamıyorum. Bunu beğenmedim. Güzel olmadı. Şimdi aynı renk ipiyle iğneme sapladım. Şöyle geliyorum. Bir tane pul alıyorum.
3 tane normal boncuk alıyorum. Şu gold renkli incilerden. Tekrar bir tane pul alıyorum. Bunu dikiyorum. Aslında böyle yapmıyordum. Bir saniye. Şu son taktığım pulu çıkarıyorum. Boncukları da çıkarıyorum. Önce bu pulu dikeceğim. Pullar büyük olduğu için boncukların içinden geçiyor. Şöyle dikiyorum. Şimdi boncuklarımı takıyorum. 3 tane. Boncukları dikiyorum. Bir kere geçirdim. Şimdi boncukların içinden geçiriyorum ipi, iğneyi. Elim kaymış, kusura bakmayın. Boncukların içinden geçirdim. Tekrar dikiyorum. Böyle tekrar bir boncukların içinden geçirip ikinci pulu dikeceğim. Şuraya geliyorum. Çok gittik. İkinci pulumu dikiyorum. Aynı şekilde. Ve şimdi ipi içinden yürüterek şöyle geldim. Tam istediğim noktadan çıkmadı. Aynı yerden tekrar batıyorum. Biraz daha ileriye gidiyorum şöyle. Bakayım, biraz daha gidelim. Eşit mesafe bırakabilirsiniz. Şöyle pullarımı diktim. Buraya zillerimi dikiyorum. 4 tane küçük oldukları için büyük zillerden kullanırsanız bir tane yeterli. Yani buraya dikmek için bir tane yeterli. Etrafına da istediğiniz kadar 5-6 tane dikebilirsiniz. Şimdi dikiyorum. Zillerimizi de bu şekilde dikiyoruz. Böyle pul zil olarak devam edip şöyle göstereyim. Böyle bir bileklik elde ediyoruz. Renk renk yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza vermek için çok güzel bir hediye. Şimdi arkadaşlar yine nikahta yine arkadaşlarımıza dağıtmak için, kına gecesinde veya düğünlerde dağıtmak için böyle bir lavanta kesesi hazırladık. Bakın renk renk belli oluyor mu? Şöyle mor, pembe, fuşya, mavi, yeşil, sarı. Çok güzel renkler ve çok güzel kumaşlar. Yine pamuklu. Şimdi ben bu lavanta keselerini nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. Şu şekilde bir kumaş kestim. Hemen ölçülerini size söyleyeyim. 16 santim 16 santime 11 santim bir kumaş kestim. Şöyle 16 santim 11 santim. Şimdi isterseniz burayı böyle ağzını kıvırabilirsiniz. Ben direkt overlock geçtim. Kıvırmadım. Eğer overlock makineniz yoksa böyle bir iki yapıp kıvırıp şuradan bir düz dikiş geçebilirsiniz. Önce ağzını böyle overlockla geçtim. Daha sonra şu şekilde katladım ve şu kısmı ikisini birleştirerek
böyle diktim. Şöyle göründü bakın. Sonra ters çevirdim. İçine yeteri miktarda lavanta doldurdum. Şimdi lavantam kalmadığı için dolduramıyorum, almadım. Lavanta doldurdum. Ağzını bu şekilde kurdale ile bağladım. Şöyle sarıdan göstereyim isterseniz. İstediğiniz renk kurdalelerle bağlayabilirsiniz. Sarı ile bağladım. Sarıyı yeşille ve tam şu kısmına bir mıknatıs yapıştırdım. Buzdolabı süsü olarak kullanmak için. Yine şuralardan şöyle dolaplarınıza asabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Lavanta keselerinin yapılışı da bu şekilde.